Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlerle yeni bir video ile tekrardan bir aradayız. Bugünkü videomuzda tabi benim gibi video çekimi yapanlar ya da kayıt alan arkadaşlar için önemli bir video olacak. Şimdi şöyle, ben de ekstradan çekim yapmak için kullanabileceğim bir video kameram yok. Bazı arkadaşlar mesela Canon ya da atıyorum farklı markalı ürünlerin kameralarını kullanıyorlar. Evet, yani işin açıkçası bunlar da teknik destek anlamında olması gereken aletlerden bir tanesi. Fakat ben bu ekipmanlar bende olmadığı için çekimlerimi telefonla yardımıyla yapıyorum. Fakat şöyle bir süreçle karşılaşıyorum telefonla çekerken. Tabii telefonların ön kameraları daha megapiksel olarak daha yüksek çözünürlüğe sahip olduğu için ön kameralarıyla çekim yapabiliyorum. Yani artık arka mı diyor, ön mü oluyor? İşte neyse. Fakat kendinizin durumunu ve konumunuzu tam olarak belirleyemiyorsunuz. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Ya Wi-Fi üzerinden bilgisayara bağlanmanız gerekiyor. Monitörle kendinizi eşleştirip orada görüntünüzün konumunuzu belirlemeniz gerekiyor. Ya da USB kablosuyla da bağlayabilirsiniz ki şu anda idareten ben bunu yapıyorum. USB kablosuyla monitörümü bağlıyorum bilgisayarıma. Oradan kendi konumumu belirledikten sonra kendi yerimi planlayıp buna göre çekimlere başlıyorum. Tabii kameram ve bilgisayar sistemim arkada olduğu için sürekli dönmek benim için sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı bugün sizlerle birlikte bir kutu açılımı yapacağım. Bunun içerisinde ne gibi bir ekipmanımız var onu size söyleyeyim. Harici bir monitör aldım arkadaşlar. Şöyle 7 inç HDMI VGA girişi var bu kameranın. Monitörün. Şöyle söyleyeyim, bu monitör harici monitör 7 inç büyüklüğünde. Genelde bunları şurada kullanıyorlar. Hani otobüsleri bindiğinizde koltukların arkasındaki görüntü aktarıcı monitörler, ekranlar var ya da arabalarınıza ekstradan koltuk arkasına koymak istiyorsunuz. Bu tarz aparatlar arkadaşlar bunlar. Ben de her seferinde bilgisayara dönmek istemediğim için tripodumun altına bu monitörü sabitleyeceğim ve direkt hiçbir bağlantıyı bilgisayara bağlamadan direkt monitör yardımıyla direkt size bakar gibi altta da konumumu görebileceğim. Bunu nereden almıştım? Menşei Çin'miş arkadaşlar. Bunu söyleyeyim öncelikle. Kav Elektronik'ten aldım. Bunların N11 ve hepsi burada gibi yerlerde satışa sunuyorlar bunları. 7 inç itibariyle biraz daha büyük olacağı için bunu tercih ettim. Şimdi sizlerle birlikte bunu açmak istiyorum. Fakat bu ürünün içerisinde sizlere iki farklı ürün daha tanıtacağım. Nedir bu ürünler? Şimdi şöyle sırayla bakalım isterseniz. Poşetin içerisinden öncelikle bize bu harici monitörümüzün kumandası bize karşılık veriyor. Sonra bu ekipmanları kullanabilmemiz için bende 5 voltluk ve kaç ampermiş bu? 1000 miliamperlik yani 1 amperlik bir USB şarj adaptörü aldım. Bunu ben kendim ekstradan aldım arkadaşlar. Sizlerde de vardır, evlerinizde mutlaka telefonunuzu şarj ediyorsunuz, kullanabilirsiniz ama 5 volt olması önemli. Yani 1 amper olsun. 2 amper olur mu bilmiyorum, denemedim. Olabilir belki de. Bu arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu bir ayaklık. İsterseniz bu harici monitörünüzü bir yeri sabitlemez, masa üstüne koyabilmek isterseniz de sanırım şöyle, evet, bu şekilde koyabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burayı sabitleyeceğiz. Bunları bir çıkaralım şöyle. Sonra burada bir tane daha poşet çıktı. Bu poşetimizde harici monitörümüzün güç kaynağı var arkadaşlar. Adaptörü. Hemen bunun gerilim ve akım değerine bakayım. 12 voltluk 2 amperlik bir adaptör arkadaşlar. Bununla besleme yapacağız harici monitörümüzü. Bu yani bizim çalışma prensibimizin, yani şunu söyleyeyim size. Elinizdeki telefonu iPhone olur, Xiaomi olur, Oppo olur, ne geliyorsa aklınıza, Samsung olur. 3 farklı ucu var arkadaşlar. Type-C var, micro USB var ve iPhone cihazlar için giriş olan 3 farklı slota sahip bir giriş sistemi var. Şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz HDMI girişi var. Bunu monitörünüze takıyorsunuz. Yan tarafından 2 tane kablo çıkıyor arkadaşlar. Bu kabloların bir tanesi şurada kullanacağım 5 volt 1 amperlik bir şarj adaptörüne giriyor. Diğeri ise görüntüyü aktaracağınız telefonunuza bağlayacaksınız. Sanırım bunu da 150 ile 180 lira arasında bir fiyatta temin edebilir misiniz? Power gücü, evet, buna
Şöyle söyleyeyim, ben 1 amper bağlıyordum ama 2 amper bağlayabiliyor musunuz? 5 volt 2 amper bağlanıyormuş. İçerisinde bir tane kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Şimdi tabi bu kabloyu taktığınızda arkadaşlar direkt kullanıma geçemiyorsunuz. Bunun için telefonunuza belli bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Bu uygulama ne? İnternet üzerinde araştırırsanız AceCast diye bir uygulama var. AceJust. Şöyle göstereyim, zaten bu kablonun da kitapçığının içerisinde AceCast uygulamasını indirmeniz gerektiğini söylüyor. Şöyle kırmızı bir kablo çıktı arkadaşlar. Bu HDMI uç kısmı. Şöyle monitörünüze girecek arkadaşlar bu. Bundan 2 tane kablo çıkıyor. Bunlardan bir tanesi USB uçlu normal. Bunu 5 volt 1 amper olur, 5 volt 2 amper olur, hiç fark etmez. Buna bağlantı yapacaksınız arkadaşlar böyle. Ben 1 amper riske atmayayım diye 1 amper yapmıştım ama kutunun arkasında 2 amper olabileceğini söylüyor. Bir daha bir bakayım da. Güç 5 volt 2 amper. Evet, 2 amper olursa daha hızlı şarj yapar. Onu kullanabilirsiniz. Bunu buraya takıyorsunuz. Bunu da hangi telefonunuzdan ya da illa telefon mu derseniz hayır, tablette de kullanabiliyorsunuz. Tabletinizde kamera varsa ve çekim yapabiliyorsanız arkadaşlar oradan da kullanabilirsiniz. Başka nereden kullanabilirsiniz? Mesela fotoğraf makinenizde eğer HDMI çıkışı yok da Type-C çıkışı vardır. Ya da micro USB çıkışı vardır. Bunları da kullanabilirsiniz. 3 farklı çeşidi var. Type-C, micro USB ve iPhone için giriş soketleri var. Şimdi burada asıl ekranımız şu. Bu arada aldığım firmaya teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, hepsi burada üzerindeki alışverişlerinizde dikkat ederseniz satıcı ile irtibatı kuramıyorsunuz arkadaşlar. İsteklerinizi paylaşamıyorsunuz. Böyle bir saçmalık var. İlk ürünü aldığımda hepsi burada üzerinde. Aldığımda gelen üründe aşağıda olması gereken görüntü yukarıda, sağda olması gereken solda çıkıyordu görüntü itibariyle. Kumanda ve cihaz üzerinde modlar var. Bu modları seçerekten yönlerini değiştirebiliyorsunuz. Fakat cihazın içerisindeki bu modlardan bir tanesi çalışmıyordu. Yani asıl düzeltecek olan mod çalışmadığı için benim monitörüm sağdaki görüntüler solda çıkıyordu arkadaşlar. Bir türlü düzeltemedim. Satıcıya bunu iletmek istedim. Hani yapabileceğim bir şey var mı? Sağ olsun hepsi burada hiçbir şekilde satıcı ile sizi muhatap etmiyor veya ürünle alakalı herhangi bir soru soramıyorsunuz. Yıllardır bu firmayı kullanıyorum, yani bu hepsi buradayı kullanıyorum ama bundan sonra tercihim olmayacak işin açıkçası. Sonra internet üzerinde araştırırken Facebook sayfalarının olduğunu buldum. Kav Elektronik şeklinde, ismi Allah'tan fatura üzerinde yazıyordu arkadaşlar. Oradan iletişime geçtim. Sağ olsun çalışanlar mı artık patronlar mı çok ilgili davrandılar. Çünkü bu bir yerli bir zannedersem ya da ithalatını bu yerli firma yapıyor. Bayağı ilgilendiler. Göndermemi söylediler. Geri gönderdim. Anakartında bir arıza olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Sonra bilmiyorum artık cihazımı değiştirdiler, kartımı değiştirdiler. Orasını bilmiyorum. Düzeltildi, bana geri gönderildi. Cihazımız 7 inçlik monitörümüz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bayağı da güzel, büyük bir ekran. Yani buradan film bile izleyebilirsiniz arkadaşlar. Üstünde power tuşu var, güç tuşu. Mod tuşu var. Sonra artı eksi ses azaltıp kapatma, sesli aynı zamanda bu arada. Cihazınıza bağladığınızda bunu ses telefonunuzdan değil bu monitörden geliyor arkadaşlar. Burada da modlar arası geçiş. Şurada da bir tane çalışıp çalışmadığını göstermek için bir ışıklı bir göstergesi var arkadaşlar. Böyle. Cihaz yani şöyle yan taraflarını da göstereyim size. VGA girişi var, görüyorsunuz. Eğer sizin cihazınız VGA, HDMI ya da şunu da yapabilirsiniz ya, illa telefon bağlamak zorunda değilsiniz. Bilgisayarınızda harici ekstra bir monitör olarak kullanmak istiyorsunuz mesela. Bilgisayarın HDMI'nden çıkardınız. Kablolar var biliyorsunuz. VGA, HDMI ya da dönüştürücüler var. Getirdiniz, buna bağladınız. Monitörünüze ekstra ikinci bir monitör eklediniz. Mesela benim burada yayın yaparken kullandığım ikinci bir monitörüm var. Ama yazışmaları ya da atıyorum ekstra donanımla alakalı bir işlem yapmak için üçüncü bir monitör ihtiyaç duyduğumda ise
bunu kullanabilirim arkadaşlar. Siz de bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi VGA çıkışı var, HDMI çıkışı var, güç kaynağının kablosu var arkadaşlar. Bence çok güzel bir ürün. Bu ürün fiyatı ne kadardı? Hepsi burada üzerinde. Zannedersem 340 veya 320 lira civarındaydı bu üründe. Bakabilirsiniz. Yani bu tarz bir ürün alırken çıkışlarına dikkat edin. Ben HDMI olması tercihimdi. Sadece VGA olanları vardı ya da hani böyle 3 kablolu gelenleri var ya, çıkışlı olanları. Öyle olanları vardı. Ben tercihim onlardan yana kullanmadım. VGA ve HDMI olacak şekilde çıkışlı olanını kullandım. Bazılarında ise USB girişi de var. Zannedersem USB'nizi takıyorsunuz. USB portunuzun içerisindeki medya dosyalarını inceleyebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ya bu yönden ben çok memnun kaldım. Bayağı da beğendim yani. İşimi de göreceğine eminim. Evet arkadaşlar, HDMI bağlantısıyla PC kasamıza bağlantımızı yaptık. Harici monitör olarak çalıştırdık arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada benim kullandığım bilgisayarımın ana monitörü var. Yan tarafta yine harici bir monitör olarak kullandım. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradaki görüntü ayarları kısmına geliyorsunuz. Görüntü ayarlarından aşağı indirdiğinizde bu ekranı, şuraya tıkladığınızda bu ekranı yinele diyor arkadaşlar. Genişlet derseniz ekstradan yan tarafta bir monitör oluşturuyor. Bu ekranı yenile dediğiniz anda gördüğünüz üzere şöyle yapayım. Bakın. Gördüğünüz gibi her ikisi de birbiriyle çalışmakta. İsterseniz harici bir monitör olarak kullanın bunu. Şuradaki gördüğünüz küçük monitörü. İsterseniz telefonunuza bağladığınızda konumunuzu belirlemek için kullanın arkadaşlar. Nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz.